Çayın kahvenin yanında pekmez, fındık ve havuçla hazırlamış olduğum cezelyelerim bitti. Servis tabağına aldım. Bu güzel sağlıklı tarifimi sizlere öneriyorum. Eğer hala Selvi'nin mutfağına abone değilseniz Selvi'nin mutfağını desteklemek için abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Sizin için bir tanesini alıyorum. Bakar mısınız? Şu güzelliğe. Fındıklı, havuçlu cezelyemi şekilde. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere cezerye yapıyorum. 1,5 kilo havucum var. Fırçayla sürterek güzelce yıkadım. 2 ucunu kestim. Hazırladım. 2 su bardağı fındığım var. Fındıklarımı 1-2 kere robota çekiyorum. Yani un haline gelmeyecek, parçalanacak. Çünkü cezeryemizin içinde görünmesini istiyorum. Mutlaka rendelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde hazır. İkinci robotum da hazır. Şu şekilde bırakıyorum. Hemen kararmaya başlıyor bakın. Hemen ocağa gidiyor şu anda. 1 su bardağı su ile önce yumuşamasını bekliyorum havuçlarımın. Havuç da suyunu salacak. Önce suyunu salacak. Suda pişecek bir 5 dakika. Daha sonra suyunu çektirteceğim. Yarım çay kaşığı toz tarçınım var. Bakın 4-5 tane karanfilim var. Şimdi karanfili de toz haline getireceğim. O da yarım çay kaşığı olacak. Yumuşamasını bekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday nişastasını 100 gram su, yani yarım su bardağı suyla açıyorum. Bu bir kenarda bu şekilde duruyor. Bakın tam 20 dakika kısık ateşte bir bardak suyla havuçlarımı pişirdim. Bakın önce biraz suyunu saldı, daha sonra suyunu bakın çekti. Şimdi bu aşama artık havuçlarımız pişti, yumuşadı. 200 mililitre şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerle karıştırarak kavuruyoruz. Kavururken içerisine baharatlarını da ilave ediyorum. Tarçın, karanfil. Güzelce karıştırıyorum. Ve kavurma işlemi şu anda başladı. Şekerini çekecek, biraz su salacak, tekrar suyunu çektirteceğim. 1 tatlı kaşığı limon suyu ilave ediyorum bu aşamada. Orijinalinde limon tuzu konuyor. Fakat ben limon tuzu almıyorum, eve sokmuyorum. Sağlığa zararlı olduğu için. Onun yerine limon koydum. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın şekerini de artık çekti. Havuçlarım pişti. Şimdi 100 mililitre üzüm pekmezi ilave ediyorum. Hem renk veriyor havucumuza hem de lezzet. Üzüm pekmezi ile birlikte havuçlarımı güzelce karıştırıyorum. Her yerine eşit miktarda üzüm pekmezi geçsin. Bakın renk nasıl güzel oldu şimdi. Şimdi 2 yemek kaşığı hazırlamış olduğumuz nişastamızı ilave ediyoruz. Nişastamız da havuçları birlikte bağlaması için kullanıyoruz bu aşamada. Çünkü keseceğimiz için cezeryemizi dağılma olmaması için kaynamasını bekliyoruz. Ocağımın altını kapatacağım. Bakın pıt pıt yaptı. Görüyor musunuz? Bu da piştiğini gösterir. Bakın artık kaynadı, pişti. Şimdi fındıklarımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Ocağımın altını kapıyorum. Bu aşamada şimdi ocağımın altı kapalı. Saray sarmasından arta kalan tepsideki Hindistan cevizlerimi de kullanıyorum. Bakın hiç ziyan etmiyorum. Bir tatlıdan artanı bir tatlıya tepside bu şekilde hafif un
güzelce yerleşiyor. Ben şimdi vuramıyorum cam tepsi. Saray tatlısında tarifim de çok güzel oldu. İzlemenizi öneriyorum. Şimdi soğumadan hemen Hindistan cevizinin üzerine ince tabakalar halinde boşaltacağım. Şöyle bakın. İnce bir tabaka halinde. İçinde nişasta olduğu için son aşamada dikkat edeceğiz. Şöyle önce bir dağıtacağım. Az az. Sonra üzerini düzgünleştireceğim. Şöyle soğumadan, çünkü içinde nişasta olduğu için donar. Bu şekli veremezsiniz. Hemen sıcakken spatula ile şu şekilde bakın düzleştirdim. Şimdi yine soğumadan üzerine Hindistan cevizi ekeceğim. Serpiyorum. Biraz uzaktan yapın ki dağılması iyi olsun. Şimdi ben akşam oldu arkadaşlar. Çekimler ara veriyorum. Hem de soğuması için. Yarın sabah kesip dilimleyip sunum yapacağım. Size de önerim, bir gece beklerse çok rahat kesersiniz ve tam cezerye o zaman oluyor. Buyurun, hepinize afiyet olsun. Soğumadan şöyle üzerinden biraz spatula ile vurun. Çünkü ılıkken Hindistan cevizleri üzerine güzelce yapışsın ki biraz üzerinde kalsın, dökülmesin. Bir gece bekletmiş olduğum cezeryem hazır. Bakın bu şekilde. Pekmezli, fındıklı. Şu şekilde kareler halinde kesiyoruz. Ceviz olunca daha güzel oluyor arkadaşlar. Antep fıstığı olursa en güzel oluyor. Tabii fiyat çok yüksek. Ben şimdi daha ekonomik fındıklısını yaptım sizlere. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz lütfen Selvi'nin mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Şimdi servis tabağını alacağım. Tadım yapacağız birlikte. Şimdi şöyle kestiğim parçaları alıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız? Tekrar dilerseniz şöyle bir tabakta cezeryemiz bu şekilde hazır. Bir tane daha size göstereyim. Yine tekrar şey koyabilirsiniz böyle. Şöyle gösteriyorum cezeryemiz. Şimdi ben içerisine pekmez koydum, bir çay bardağı. Eğer pekmez yerine şeker koyarsanız rengi daha açık olur. Fakat pekmez koyduğunuz zaman lezzeti 2 katına çıkıyor. Tercih sizin. Biz bu pekmezli türünü seviyoruz. Pekmez yoksa evinizde şeker koyun. Rengi de o zaman turuncu, havuç rengi olur. Ben bu şekilde. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakar mısınız? Pekmezli, fındıklı. Şöyle içerinde dokusunu size göstermek istiyorum. Şimdi sizin için yiyorum. Süper bir lezzet arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum içini. Lokum. Dışarıdan hiç lokum almanıza gerek yok. Çayın yanına, kahvenin yanına bu muhteşem lezzeti sizlere öneriyorum. Hepinize afiyet olsun. Pekmezli, fındıklı, havuçla hazırlamış olduğum cezeryem bitti. Hepinize afiyet olsun. Sağlıklı, şifa tarifim. Çayın, kahvenin yanı süper oluyor. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum.